Öncelikle hoş geldiniz. Birkaç sorumuz var MenaPay hakkında. Şöyle, MenaPay'e yatırım yapma kararını nasıl aldınız? Süreçten biraz bahsedebilir misiniz bize kısaca? Tabii ki de. Ben 2013 yılından beri kripto teknolojilerine ilgileniyorum ve devamlı yatırım yapıyorum. Fakat kripto teknolojilerinde şöyle bir sıkıntımız var. Bugün Bitcoin çok popüler, Ethereum yine aynı şekilde popüler. Hiçbiri ürün olup sahada kullanılabilmiş değil. Bunların hepsi teknoloji odaklı projeler. MenaPay'de ise bu teknolojileri alıp harmanlıyor ve bunu sahada kullanılabilir hale getiriyor. Bu yüzden dolayı bence çok önemli bir noktada duruyor. Benim için çok değerli bir konum olduğu için benim kararım bu şekilde oldu. Anladım. Peki MenaPay'in sizce en dikkat çeken ve yatırıma değer özellikleri nelerdir? MenaPay'in benim için en dikkat çeken özelliklerinden biri öncelikle holder'lara yani MenaPay tuttuğumuz holder'lara gelirlerinin %75'ini dağıtıyor olması. Bu da aslında çok büyük bir rakam. Bunun da en büyük sebebi aslında bir merkezileşmiş otorite değil de bir topluluğa ait bir ürün olma yolunda gidiyor. Bundan dolayı da ben MenaPay'e yatırım yaptım. Anladım. Peki global ölçekte bakıldığında kripto para pazarı giderek büyüyor. Farkındasınızdır zaten, Evet. takip ediyorsunuz. ICO dünyanın geleceğiyle ilgili neler öngörüyorsunuz, neler söyleyebilirsiniz? ICO'lar aslında şöyle başladı. İlk zamanlarda bir fikrim var diyen ICO yaptı ve belirli bir fonlamalar aldı. Ama bunların çoğu fikir aşamasında kaldı ve ilerleyemedi. Yatırımcılar ise bunlardan kimileri zarar gördü, kimileri zarar görmedi. Şu an ICO noktasına geldiğimiz zaman artık güçlü bir altyapınız yoksa, belirli bir know-how'ınız yoksa ve belirli noktalarda ben varım diyemiyorsanız zaten ICO'ya çok fazla çıkamıyorsunuz. Ve artık ICO'larda geçmiş yıllara nazaran çok büyük paralar toplanıyordu. Bu toplanan paralar belki o projeye o kadar ihtiyacı olmuyordu. Olmadığı için toplanan paralar farklı noktalara gidiyordu. Şu anki ICO'lar bence artık oturdu. Ama bunlara regülasyonlar gelmesini ümit ediyorum. Regülasyonlar gelince kullanıcıların rahatlıkla yatırım yapabileceği bir araç haline gelecek. Fakat şu anda hala yine risk taşıyan yatırımlar arasında. Anladım. Bir son sorum daha var. Daha önce başarılı bir ICO yapmış biri olarak ICO fikrini, ICO yapmak isteyen kişilere tavsiyeniz var mı? Tavsiyem şu, öncelikle mutlaka bir sorunu çözüyor olmalısınız. Ürüne inanmalısınız ve yapacağınız ICO'yu bu ürünle bağdaştırmalısınız. Eğer bu üç noktada toplanamıyorsanız, ICO'ya çıktığı zaman community size inanmıyor ve güvenmiyor. Community'yi kendinize inandırıp güvendirmeniz gerekiyor. Bunun için de para toplarken doğru hedef olması gerekiyor. Sorunu çözerken gerçekten sorun çözücü yaklaşmanız gerekiyor ve ürününüz artık düşünce aşamasında değil, taslak aşamasında geçip artık ya ürün olmuş ya da ürüne yaklaşmış bir noktada olması gerekiyor. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ederim.